Sosyal medyadan beni takip edenler bu pozu artık ezberlemiştir. Her sabah, özellikle pazar günleri ben kendime muhteşem kahvaltılar hazırlarım ya da misafirlerime. Ve Café de Faikzade yazısının önünden geçeriz. Kalpler. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ve gidiyoruz şimdi. Alice Harikalar Diyarı'nda gibi bir yere götürüyorum şimdi size. İstanbul'da böyle bir ev bulmak zor. Arkada muhteşem bir bahçe göreceksiniz. Hadi gidelim. Kar yağdığında bu ağaç var ya bembeyaz oluyor. Tam bir Noel ağacı gibi. Ne kadar heybetli. Kaç yılda kim bilir oluştu. Bunlar da benim güllerim. Nasıl güzeller Allah'ım. Bu güzel bahçede de ben çok güzel davetler verdim bu 5 yıl içinde. Piknikler yaptık. İstanbul'da çok zor biliyorsunuz. Özellikle Avrupa tarafında çok zor. Onun için Anadolu tarafını ben çok seviyorum. Burası Bağdat Caddesi ve en güzel lokasyonlardan birinde. Sahile çok yakınım. Bir sokak var arada. Ve bu kadar yeşil bahçesi olan bir yer ancak Anadolu tarafında var. İstanbul'un Anadolu tarafında. İstanbul'un Avrupa tarafında pek yok. Ama ben Cihangir'i çok seviyorum. Bakın ileride Cihangir'de oturacağım diye size söylüyorum burada. Bu güzel konseptli evi Cihangir'e taşıyacağım ben. İçimden öyle geliyor. Ve güller. Şule abla o kadar özel ki benim için. Hemen bir makas getirdim ve güller toplayacağım Şule abla için. Şöyle. Ben genelde dalında seviyorum bunları ama Şule abla bugün özenmiş, güzel bir kek yapmış 5 çayına. Onun için Şule ablacığıma güller topluyorum. Şarkı var ya o ağacın altını şimdi hatırlar mısın? Nasıl çiçeklerim. Çok güzel. La vie en rose. Es la historia de un amor como no otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin ti amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, para que Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Şimdi gidelim artık. Gülleri Şule ablaya verelim. Café de las Flores. Şule Hanım, nasıl güllerimiz? Ah Şule ablam, ah bu güzel eller öpülür. Bu güzel evi izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Maksimalist bir ev yarattım ben. Ve ruhumu yansıtan bir ev oldu bu. Tarih kokan, coğrafya kokan, pek çok ülkenin ruhunu bu eve yansıttım. Ve sanatıyla da Şule ablam çok büyük katkılarda bulundu. Bakar mısınız sofranın güzelliğine bakın yani. 5 çayına layık. Bu sehpayı da beraber yapmıştık eve ilk taşındığımızda. Bunlar paletlerden yapılmış değerli dostlar. Yani bu minderleri biz sonradan üstüne koyduk. Hani gemilerle yük taşınır ya paletler altlarına tekerlek taktık. Paletleri bu şekilde soktuk. Arkamda bir koala var onu göstermek istiyorum size. Koala ne ifade ediyor biliyor musun? Ben büyük bir aşk yaşadım arkadaşlar. Brezilya'daki değil İstanbul'da da bir aşk yaşadım ben. İstanbul'a taşınma nedenim aşktı aslında. Yoksa ben İzmir'de yaşayıp dünyayı dolaşan bir sanatçıydım. O bana koalam diyordu. O yüzden bu koala kendisi pandaydı. Ben koalaydım. Uzun süre pandayı da tuttum yanında. Sonra baktım üzülüyorum. Pandayı kaldırdım. Artık sırf koala burada. Böyle işte. Pembe güller. Burada yapayları. Burada da gerçekleri. Çok güzel oldu. Çok harika. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar,
değerli takipçilerim. İyi ki ben bu YouTube kanalına giriştim. Aslında 2006 yılında İngiltere'de öğrenciyken kurmuşum ben ve 80 milyon izlenme varmış ve ondan sonra dedim ben neden profesyonelce yapmıyorum bu işi? Hemen kameralar, bilgisayarlar, ışık sistemleri aldım ve bu işe giriştim. İyi ki de girişmişim değil mi Şule abla? Evet, iyi ki yapmışsın. Neler yapıyorum 2 aydır, 2 ay oldu. Maria Callas'lar, Şakir Paşalar, Evet. Titanik'ler, Prenses Diana'lar, Farah Pehleviler, Evet. ülkeler. Yani senin işin bu aslında. Ya iyi ki ben bu işe girişmişim yani. Evet. Ve daha ne içerikler izleyeceksiniz, ne içerikler? Dünya seyahatlerine çıkacağım, şehirler, kasabalar, köyler, yemekler, evinize konuk oluyorum köşesi mesela çok beğenildi. Onlar da çok değerli. Şule ablama ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Şule ablayı tanıyalım biraz. Zaten evine konuk oluyorumun ilk bölümünde Şule ablayla üzümlü kek yapmıştı. Bugün de limonlu Yok, kek yapmıştın. limonlu. Glaceli Evet, limonlu glaceli kek limonlu yapmıştı. kekti. Bugün de üzümlü kek yapmış. Ben mikrofonu sana vermek istiyorum. Hatta şöyle tutayım. Bir tane mikrofon var çünkü. Arkada da bu güzel yazılarımız da hop yazısı da gözüküyor. Çünkü bunlar hepsi büyük bir emeğin ürünü. Şu anda muhteşem bir ekrandan renkler izliyorsunuz. Gerçekten büyük bir emek var burada biliyor musunuz? Dediğim gibi gerçekten imkansızlıklardan imkanı yarattık. Doğru değil mi? Tahtaları, paletleri tamam parayla aldık. Ama üzerine minderleri döşettik. Sonra bu çizim yaptığımız tahtaların hepsini güzel bir karga dinledik. Burada martılar, kargalar çok dosttur. Şule abla, Kerestecilerden. kerestecilerden aldık. Tabii onlar İstersen biraz bahset kendinden. İnsanlar seni merak ediyor. Bu resim aşkı nereden geldi sana? Ben çocukluğumdan beri yapıyorum bu resmi. Yani kendimi bildim bileli hep resim. Hatta ders aralarında bile kitaplarımın arasında öğretmenimi dinlerken hep ben resim çizerdim. Kız resimleri işte bak gene aynı. Benim İzmir'deki evimde de senin 1960'lı yıllarda yaptığın bir tablon var. Evet. Çöpe atıyorlardı. Ya atılır mı? Çöpe değil. Hayron dolap arkasına koymuş, indirmiş duvarda. Dedim sen de onu görünce bunu hemen al dedim. Ben hemen aldım Nereden? İzmir'deki evime götürdüm. O zaman bayıldım İstanbul'da sen. yaşamıyordum. Evet. İzmir'deydi evim. Halen O İzmir'de benim evim ilk var. yaptığım resim. İlk yaptığı resim de Sen bende, duruyorsun. son yaptığı resim de bende. Evet. Sen anladığım kadarıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde gezdin. İzmirlisin benim gibi. Tabii. Annem İzmir'de yaşar. Babamın görevi icabı da pazarına geliyoruz. Devlet Demir Yolları'nda. Memur baba. Lojmanlarda kaldık orada. 18, Nerede doğdun? 19. Eskişehir doğumluyum. Dayım İzmir'de doktor olduğu için- annenin karnındaydın. Evet. 9 ay annemin karnında İzmir'de yaşıyorum. Sonra Adapazarı'na geliyoruz 9 aylık. Annem hamile. Sonra Eskişehir'e doğum için gidiyor annem. Çünkü Ve dayım Eskişehir'lisin. doktor. Eskişehir'de. Ben de Eskişehir'de o kadar çok konserler verdim ki hepsine benimle geliyordu Şule abla. Ne kadar güzeldi. Hızlı trenle gidip geliyorduk. Anneannem, dayım hep Eskişehir'de oturuyordu çünkü. Sonra onlar da oraya İzmir'den oraya yerleşti. Peki sen hiç sergi açtın mı? Okul zamanı açtık. Nebahat Hocam'ı tanıyorsun. Evet. Nebahat Kır Hoca'nın lisedeyken yağlı boya sergilerimiz oldu. Çünkü okulda hep resim çalışıyorduk biz. Yani enteresan bir şekilde bazen seni çok seviyorum ama tabii bu şakayla karışık bir kızma. Bu kadar büyük bir yetenek nasıl sergi açmaz arkadaşlar dedim. Ben evi oluşturmaya başladığımda hemen Şule abla benim böyle bir yeteneğim senin var sayende dedi. oldu. Benim sayemde değil o senin Hayır, doğal öyle yeteneğin değil. aslında. Senin Yani sayende bu ne oldu biliyor musun? Birdenbire gelişti. Ev kadınıyken. Yani bir ben oturup resim evim yapıyorum. sergi alanına döndü. Farkında mısınız? Evi Doğru. geziyoruz ve programın başından beri Şule abladan bahsediyorum. Yani iyi ki böyle bir sanatçı dostum var. Sanatçının sanatçı dostu olacak. Çünkü bizim ruhlarımız da Doğru. çok örtüşüyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yani hiç sıkılmadan çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar oturuyoruz. Gece yarılarına kadar çalıştığımızı biliyorum ben. Ben bu belgeselleri, programları yaparken böyle sabahlara kadar kurgu yapıyorum. Çok eğleniyorum ve siz de muhakkak beğenerek Ben çünkü izliyorsunuz. resim deyince hiç sıkılmam. Hani o şömineleri falan. Ama görmek. insanı motive ediyor. Tabii çok mutlu oluyor. Ya kendini unutuyorsun bir şeyle uğraşır. Çünkü sonuçta ortaya bir eser çıkıyor. Onu böyle görünce mutlu oluyorsun. Güzellikler yaratmak. ortaya çıkartıyorsun. O bir tane oluyor. Dünyada bir tane. Sen yapıyorsun, sen yaratıyorsun. Ah bak bir Ay, tane bak, geldi bir tane. arkandan. O da sana benziyor bu arada. Rüzgardan. Aynı sana benziyor gözleri, şapkaları. Var burada şapkalı kızlar. Ve devam edeceğim bu işe ben. Muhakkak biz Şule abladan sergi bekliyoruz. Bu güzel tabloları
bütün güzel insanların evinde olması lazım. Gördüğünüz evim rengarenk, ne kadar güzelleştirmiş. Muhakkak Kafelere de çok yakışıyor bu resimler. yani benim ev zaten kafe gibi olduğu için The Faikzade Home Cafe, La Casa del Amor tam bir kafe konsepti. Evet. Bir de bu bayanlar böyle bir serinin devamı gibi. Evet. İyi ki bunları yapmışsın sen. İşte bunlar bir seri bu kızlar. Yani çeşit türlü çalışmak istiyorum inşallah. Bundan sonra çalışırım. Peki bundan sonra goblenlerden de bahsetmeni istiyorum ben. Goblen de Sadece çok seviyorum. sen su bazlı ya da Yok, yağlı boya ama tablolar goblenler değil, çok goblenler hoş oluyor. yapıyor. O Ve goblenler. evinde inanılmaz goblenler var. Evinize konuk oluyorum. O 1. bölümünü izlerseniz değerli dostlar, evinde detaylı 55 tane goblenler. işledim şimdiye kadar. Ve gobleni işlemek Ama çok zordur. dağınık yani, gelinimin evinde var, hediye ettiklerim var. Evet, Hatta bayağı da bir hediye tanesi etti. senin arka- Evet, antika Bir odamda tane var. bahsettim, hatta izleyenler muhakkak hemen anımsayacaklar. Benim koltuk desenleriyle aynı motifte. 2004 yılında işlemiştim onu. Bak o çiçekleri. vazodaki. O da bana nasip oldu yani. Sana nasip oldu. Çünkü renkler uyuyor odaya. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ya. Sen olmasaydın Sen de iyi ki bunlar varsın. olmazdı. İşte Her ama sen de konserime teşvik gelir. ettin. Ya ruhumu algılar, aşklarımı ona anlatırım. Öyle her dakika şeyini aşık bana olmuyorum da anlat. yani 5 yılda bir aşık oluyorum herhalde ben. Baktım kronolojik Evet. olarak 5 yılda bir aşık olmuşum ben. Senin güzin ablan olmuşum. Güzel abla. Ben Brezilya'ya giderdim o zamanlar. Dedim 10 yılı geçti herhalde. Tabii. Aşık olduğum sevgilime. Şule ablayla Kadıköy'e gideriz modaya. Bana yeni şeyler alırız. Ben gittiğim ülkelere muhakkak yeni kıyafetler, yeni çoraplar, yeni iş çamaşırı, Evet. yeni gömlekler, Yolculuğa pantolonlar. çıkmadan birkaç gün önce Evet, Kadıköy'e her şeyi gider. yenileriz, öyle giderim ben. Çok hoşuma gidiyor Evet. yenilik yapmayı. Ondan sonra Şule abla beni geçirir. Doğru. Dönüş, ben oradayken hep yazarım ona. 3 ay. Özellikle 3 ayda. Brezilya hatırlıyor musun? Yok. Uçaktan aman, iniyorum trene. Otobüs yolculuklarını, şeylerini, hatta bir tane yolculuğun çok zordu. Sabaha kadar yazmıştın, hatırlıyorum. Çok korkmuştum Şey orada. olmuştu. Çünkü São Paulo'ya Şey. uçmuştum. Buradan Hollanda'ya, Hollanda'dan Casablanca'ya, Çok uzun sürmüş Casablanca'dan São Paulo'ya, São Paulo'dan da Ay ay ay. Brezilya'nın en güneyine gideceğim. Bunun da videosu var YouTube'da. Santa Vitória do Palmar diye bir kasabaya gideceğim Uruguay sınırında. Aman Allah'ım. Sen bunların kitabını yazmalısın Evet aslında. yazıyorum şu anda. Romanını Ama yazman çok lazım. hikaye, çok olay var. Ama tam yazacaksın. Ve Santa net yani. Vitória do Palmar'a Türkiye'den ayrıldıktan 3 gün sonra vardım. O kadar uzak. Sansürsüz yazacaksın adam. Tam yazacaksın. Sansürsüz yazarsam bestseller olur ama. Aşklarımı yazarsam özellikle. Onları da yazacaksın. Onlar film olur. Yani kral kaybederse falan halt yemiş olur. Evet evet. Çok teşekkür İzlenme ederim. rekoru İzlenme kırar. rekorları kırar. Kırar. Doğru. Ben bildiğim için. Evet. Yaparsın. Çok güzel. Süre. Ersin'cim sen şimdi bir şarkı söylesen. Mesela en çok sevdiğim Kalbimdeki Serseri. Onu ilk senden dinlemiştim 9 sene önce. Tabii ki hemen okuyorum o zaman. Annemin mutfağında söylemiştin. Kalbim aşkının bir esiri, seven kalpse bir serseri, sevgi Tanrı'nın eseri, sevdim oldum serseri. Kalbim aşkının bir esiri, seven kalpse bir serseri, sevgi Tanrı'nın eseri, sevdim oldum serseri. Ne gündüzüm gecem var, koca dünya bana dar. Ne gündüzüm gecem var, koca dünya bana dar. Çok üzgünüm kederli, kalbi kırık serseri. Çok üzgünüm kederli, kalbi kırık serseri. Kalbim aşkının esiri, oldum ama bir sevgili. Çekilmez oldu bu hayat, veda edip gitmeli. Çekilmez oldu bu hayat, veda edip gitmeli. Teşekkür ederim.
Çok değerli izleyenler, çok değerli takipçilerim, dostlarım, sevdiklerim, hepiniz benim ailem gibisiniz. Dünyanın her yerinde bizi izleyen değerli dostlar. Sizleri çok seviyorum. Benden ayrıntılı bir ev turu, evini görmek istiyoruz. Lütfen her ayrıntısını çeker misin demiştiniz. Baştan sona evimin maksimalist bir ev dediğim gibi. Tamamen sanatla yoğrulmuş, ruhu, rengi, ismi olan La Casa de l'Amor'u sizlere anlatmaya çalıştım. Arkamdaki yazı gibi hop, umutla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın. Konserlerimde beni yalnız bırakmayın. Çünkü konserlerimde sizlerle olmayı çok seviyorum ben. Hep beraber olalım. Bu hayatı birlikte yaşayınca güzel. Ben bu evi niye Café de Faikzade yazdım? Kafe. Çünkü en sıcak kafe burası. Benim Pakistanlı dostlarım hiçbir restorana, kafeye gitmek istemiyoruz. Herkes yemeğini alıp burada partiler, davetler, sohbetler, entelektüel günler, geceler yaşıyoruz. Çok değerli konuklar ağırladım ben burada. Tiyatronun duayenleri, Betül Arımlar, çok büyük sanatçılar, sinemacılar, Meltem Meteler, Joseph Stevens'lar Los Angeles'tan, dediğim gibi Nepal'den gurular. Yani dil, din, ırk gözetmeden, arkadaşım Sinan'ın da dediği gibi bir dergah gibi bu ev. Çünkü ben babamdan öyle gördüm. Herkese kapısı, yüreği, sofrası açıktı. Beni öyle yetiştirdi. Ben de bunu devam ettirdim. İyi ki varsınız, iyi ki bizi izliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Şule ablam, iyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. O kadar güzelsin ki ruhun, gözlerin, her şeyine yansımış, sanatına yansımış. Şule ablama da sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum ki bugün varsın için. her Çok zaman. güzel. Her şey çok güzeldi bugün. Sen de iyi ki Seninle varsın. daha çok güzel anılar biriktireceğimize inanıyorum. İnşallah, Bu hayat inşallah. yolculuğunda. Sağlıkla kalın. Önce sağlık. Sevgiyle kalın, dostça kalın, şarkılarla kalın, müzikle kalın. Unutmayın ki sanatın olduğu yerde ne kavga olur, ne düşmanlık olur, ne kabalık, ne zorbalık olur. Sanat çok güzel. Sanatla bir şey. kalın. Sanatla Hoşça kalın. Sevgiyle. Sevgiyle kalın. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Mi çalım satma, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz. Görsel yönetmenimiz Sayın Sinan Bey yanımda. Sinancığım, bugün için sana sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi Rica ki ederim. varsın. Sen de öyle. İyi ki varsın. Sen de öyle. Nasıl güzel bir program oldu, gördünüz mü? İyi ki Sinan kardeşim, dostum geldi. Benimle oldu, muhteşem bir tasarımcı bu arada. Sakın terlikleri çekme. Evet, biraz titiz olunca öyle. Ama yani kızma bana. Bütün foyamı çıkartma ortaya. Arkadaşlar inanamazsınız. Ersin'in evine girdiğiniz zaman işkence alanına mı giriyorsunuz? Ya hayır. Çok Aman Allah'ım, titiz. programı mahvettin. Hayır ama şunu söylemem gerek. Gerçekten çok titiz çünkü inanılmaz düzenli, inanılmaz güzel, her şey yerli yerinde olması lazım. Yani misafirperverliği konusunda hiçbir şey söylemiyorum ama yani dikkatli olun otururken, kalkarken. Ay her ne yapma, olduğunu- o kadar olamaz ya. O kadar da değil. Yok yok, gerçekten şaka bir tarafa yani huzur verici bir evi var. Herkese açık bir evi var. Yani bir dergah gibi diyeyim aslında. Aa, çok teşekkür İşin ederim. gerçekten yani samimiyseniz gelin. 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 Ne olursan ol, yine gel. Yine gel. Mevlana gibi. Aynen.